Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arduino kullanarak HCSR04 mesafe sensörünün uygulamasını yapacağız. Devremize geçmeden önce HCSR04 nedir? Ultrasonik sensörler ya da diğer adıyla ultrasonik dönüştürücüler ses dalgalarını kullanarak mesafe ölçen bir sensör türüdür. Sensörümüzün 4 adet bacağı bulunmaktadır. Bunlardan birinci bacağımız VCC, Arduino'ya 5 volt pin bağladığımızda HCSR04 ultrasonik mesafe sensörü için güç kaynağıdır. Yani bizim ilk pinimiz besleme artı uçtur. İkinci pinimiz ise trigger. Pini ultrasonik ses sinyallerini tetiklemek için kullanılır. Ses sinyalimizi ne zaman verip vermeyeceğini trigger pininden biz kendimiz ayarlıyoruz. Daha sonra diğer pin, üçüncü pin echo pinimizdir. Echo pini yansıtılan sinyal alındığında bir BPM üretir. Pulse uzunluğu iletilen sinyalin algılanması için geçen süreyle orantılıdır. Echo pini bizim sinyali aldığımız zaman, yani trig pininden gelen sinyal echo pinine geldiği zaman kullanıcıya bilgi vermek için kullanılır. GND ise Arduino topraklarına bağlanmalıdır. Yani GND ucumuz ise bizim eksi ucumuzdur. HCSR4 nasıl çalışır? Sensörün trig pininden uygulanan sinyal 40 kHz frekansında ultrasonik bir ses yayılmasını sağlar. Bu ses dalgası herhangi bir cisme çarpıp sensörü geri döndüğünde echo pini aktif hale gelir. Biz ise bu iki sinyal arasındaki süreyi ölçerek, yani sesin yankısını algılayarak cismin sensörden uzaklığını tespit edebiliriz. Trig pininden sensörümüz ses dalgasını gönderir, cisme çarpar, echo pinine geri gelir. Bu geçen süreyi kullanarak biz aradaki mesafeyi ölçmüş bulunmaktayız. Yani trig pininden yolluyoruz. Belli bir süre geçiyor. Ondan sonra bu süre zarfında echo pini mesajı almış oluyor. Ve süreli orantılı olarak da mesafeyi ölçmüş bulunmaktayız. Uygulamamızı inceleyecek olursak devremizin bağlantı şekli bu şekildedir. Devremizde bir adet mesafe sensörü, 3 adet de led kullanıldı. Ledler sırasıyla 9, 10 ve 11 numaralı pinlere bağlandı. Ledlerimize 220 ohmluk bir adet direnç kullandık. Ledlerimizin eksi ucuna ise breadboard'umuzun GND hattına bağlandı. İşte 4 tane bacağı var. Bunlar GND, echo, trig ve besleme bacağı. GND hattı, yani GND bacağı breadboard'umuzun eksi ucuna. Echo ve trig bacakları sırasıyla 2 ve 7 numaralı pinlere bağlandı. Daha sonra besleme ise breadboard'umuzun artı ucuna bağlandı. Tabi breadboard'umuzu Arduino'nun GND ve 5 volt bağlantı pinleriyle topraklama ve besleme işlemlerini yapıyoruz. Mesafe sensörümüz belli mesafeler arasında kullanıcıya mesafeyi temsilen ledler yakacaktır. Çok yaklaştığı zaman 3 led aynı anda, güvenli mesafede ise sadece tek bir led yanacaktır. Devremizi breadboard üzerine kuracak olursak, breadboard devremiz bu şekilde. Breadboard devremizde 3 tane led, bir tane de mesafe sensörü bulunuyor. Led bağlantıları sırasıyla 10, 11, 12 nolu pinleri önlerine birer direnç takılarak ledler bağlantı yapıldı. Daha sonra ledlerin eksi kabloları breadboard'umuzun GND ucuna bağlandı. Arduino'muzun 5 volt ve GND uçları breadboard'umuzun artı ve eksi uçlarına bağlandı ki topraklama ve besleme hatlarını bu iki uçtan yapıyoruz. Daha sonra mesafe sensörümüzün sırasıyla bakacak olursak, normalde sensörleri devreye monte ediyorum ama mesafe sensörün biraz daha esnek olabilmesi için uzatma kablolarıyla devreden bağımsız bir şekilde kullandım. İlk en sağdaki ucu GND ucu, topraklama ucu, breadboard'umuzun eksi ucuna bağladık. Diğer ikinci ucu ise echo ucu. Biz bunu Arduino'muzun 2 nolu pinine bağladık. Diğer üçüncü pin ise trig bacağı. Bu bacağı ise Arduino'muzun 7 nolu pinine bağladık. En sondaki ise besleme sensörümüzün artı 5 volt olan bağlantısını yaptık. Breadboard'un artı kısmından bu işlemi gerçekleştirdik. Genel olarak çalışmasına bakacak olursak şu an kırmızı led yanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat elimizi sensörün üzerine getirdiğimiz zaman belli bir mesafede sarı, çok yaklaştığımızda ise yeşil led aktif hale gelecek. Elimizi çektiğimizde sarıda şu an bir sıkıntı yok. Daha sonra ise en sonunda kırmızı led aktif hale geliyor. İstediğiniz şekilde buna bir buzzer takarak da
hani ekstradan bir uyarı haline de getirebilirsiniz çok yaklaştığında. Devremiz bu şekilde. Kod kısmına geçecek olursak. Kurduğumuz devre çalışmamız için gereken kodlar burada mevcuttur. Kodlarımızı sırasıyla inceleyecek olursak ilk başta 5 satırdan define komutunu kullanmışız. Burada ledlerimizi, yani kullandığımız 3 tane ledi hangi pinleri bağladığımızı tanımladık. 9, 10, 11 ve daha sonra sensörümüzün trig ve echo pinlerini Arduino'muzun hangi pinlerine bağladığımızı define komutuyla gösterdik. Eğer bu komutu kullanmasaydınız burada led 1, led 2, led 3 veya echo yerine direkt buradaki sayıları yazmanız gerekecektir. Bu da karmaşıklığa sebep olur. Kodlarınızın daha iyi anlaşılabilmesi için bu define komutuyla tanımlama işlemi gerçekleştiriliyor. Daha sonra long tipinde 2 adet değişken tanımladık. Bunlar süre ve uzaklık adında. Setup kısmına geldiğimiz zaman 9600 band genişliğinde bir adet serial begin kurulumu yapıyor ve daha sonra led 1, led 2, led 3'lerimizi output çıkış pini olarak belirliyoruz. Lob kısmına geldiğimiz zaman İlk başta yazan 7 adet satır, bunlar sabit HCSR04 uzaklık sensörünün ölçüm yapması için gerekli olan kodlar. Bu kodlar sabit bir şekilde direkt aynen yazılacak. Bu kodların sonucunda sensörün ölçtüğü uzaklık mesafesini uzaklık adlı değişkene kaydedeceğiz. Daha sonra serial pinit ekranı bu uzaklık değişkeni santimetre cinsinden yazdırıyoruz. If komutu ile bu uzaklığın durumuna göre ledleri aktif veya pasif hale getireceğiz. Eğer sensör 0 ile 10 santim arasında algılıyorsa 3 LED'i de aktif hale getireceğiz. Eğer sensör 11 ile 20 santim arasında bir algılama işlemi yapıyorsa LED 3 hariç diğer 2 LED'i aktif hale getiriyoruz. Eğer sensör 20 santimden büyük bir mesafede algılama işlemi yapıyorsa LED 1 hariç tüm LED'leri pasif hale getiriyoruz ve en sonunda 500 milisaniye bekleme koyuyoruz. Yani bizim sensörümüz saniyede 2 kere olmak üzere ölçüm işlemini yapacak. Videomuz buraya kadar. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.